Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Gene bir cihaz tanıtmaya çalışacağız. Size tanıtmak için artık bir düzenek kurdum. Düzenekle her şeyi tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımız T3L bir cihazdır. Cihazımızın içinde bazı eksikler olur aldığınızda. Bunları tamamlamaya, bunları ayarlamaya çalışacağız. Bu cihaz internetli bir cihazdır. Bu cihazı hemen aldığımız zaman ilk önce kurulumu yaptıktan sonra tabii internete bağlamamız gerekiyor. İnternete bağlamazsak eğer cihazımız bazı ayarlarını yapamıyor. İnternete bağlandıktan sonra burada saat, tarih doğru olması gerekiyor. Şu an benim cihazım bağlı değil. Doğru olması gerekiyor. Doğru olduktan sonra da işlemlerimize devam edebiliyoruz. Öncelikle bu cihazların içinde logo ayarı gelmiyor. Yani logo ayarı var. Fakat logo seçeneği cihazın içinde mevcut değil. Bunu sizlere nasıl yapacağımızı göstereceğim. Aşağıda linke ekleyeceğim logoları. Logoları bir USB'ye yüklememiz gerekiyor. Benim şu an yüklü ve hazır burada bekliyor. Araç logosu istiyorsak eğer, istemiyorsak yapmayabiliriz de mecbur değiliz. Burada hemen araba ayarlarına giriyoruz, ayarlardan aşağıya iniyoruz. Genişletilmiş ayarlara geliyoruz. Buradan şifremiz, 2 tane şifremiz var. Biri 4 tane 8, biri 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 girersek daha fazla ayar açılıyor. 4 tane 8 girersek daha yalın bir ayar açılıyor. Şimdi burada aşağı geliyoruz. Burada logolu ayarla diye bir seçeneğimiz var. Logolar bu şekilde çıkmıyor tabi. Ben USB'yi taktığım için ve aşağıdaki linktekini siz de yüklerseniz sizin de bu şekilde olacak. Yoksa bir tane logo gelebilir içinde. Eğer logomuz yoksa bu şekilde buradan seçerek logomuzu ekleyebiliyoruz. Ve hangi aracımız neyse buradan seçip ekleyebiliyoruz. Gene bir tane sallayalım her zaman gibi. Acura seçelim. Logoyu ayarla diyoruz. Logomuz bu şekilde ayarlandı. Açılıp kapandığı zaman bu logoyu ekranda artık görebiliriz. İstiyorsanız da deneyebiliriz hemen. Buradan sistemden kontağı kapatıyoruz. Şu an kontağımızı kapattık. Cihazımız görüyorsunuz 0.55 miliamper çekiyor. Yani orada 560 miliamper. Şu an sıfırlandı ve cihazımız kapandı. Görüyorsunuz orada göstergede cihazımız kapandı. Kontağı açıyoruz tekrar. Kontağımızı açtık, bekliyoruz. Ve cihazımız seçtiğimiz logoyla açıldı. Logo işini bu şekilde halledebiliriz. Diyelim ki aracımızda direksiyon kumanda ayarı yapacağız. Aracımızda CAN bus yok. Manuel direksiyon var. Mesela aracımız ne olabilir? Hyundai olabilir. Kia olabilir. Toyota olabilir. Suzuki olabilir. Yani Honda demiştim zaten. Yani Japon arabası. Direksiyona omajla çalışan bir araba ise direksiyon kumanda ayarını nasıl yaparız? Ben gene buraya size göstermek amaçlı bir tane kendi yaptığım direksiyon kumandası. Bu şekilde yaptığım bir direksiyon kumandası var. Buradan gene ayarlara girmemiz gerekiyor. Araba ayarları. Buradan da direksiyon simidi diye bu şekilde giriyoruz. Burada empedans ayarı var ama ben direkt gösteriyorum. Hani aracınıza tam uyum sağlasın diye değiştirebilirsiniz ama gerek yok. Start diyorum. Ekrandan volüm artıyı seçiyorum. Buradan da artı tuşuna basıyorum bu şekilde ve burada kaydediyor. Volüm eksi diyorum. Buradan eksi tuşuna basıyorum. Bu şekilde kayıt yapabiliyoruz. Mesela başka ne yapayım? Mute diyorum. Şuradan şu tuşu da mute yapıyorum. Mute oldu. Başka ne var burada? İleri geri tuşları var. Şunu ileri yapalım. Buradan ileri tuşuna basalım. Görüyorsunuz kaydediyor zaten. Geri, buradan geri. Bitirdikten sonra end diyoruz. Bu şekilde. Çıktıktan sonra bu şekilde volüm eksi artı. Bu şekilde işte sessiz. Bu şekilde çalışıyor. Bunun ayarlaması da bu şekilde. Başka ne gösterebiliriz? Başka kamera gösterebiliriz. Ben bir tane buraya kamera taktım yine. Yardımcı olmak babında. Kameramızı da bağladım. Buradan kameramızı açıyoruz. Kameramız bu şekilde görüntüyü gösteriyor. Burada kameramız.
Bu kameramız da AHD'dir. Tabi bunda da bir ayar var. Diyelim ki biz kameramızın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu cihazla ilgili söylüyorum gene. Ekrana dokunuyoruz. Kameramızın bütün bağlantıları, her şey tamam. Diyelim ekranımız şu an no sinyalde göstermiyor. Buradan ayarlara basıyoruz. Buradan kamera diyoruz. Buradan da kameramızın ne olduğunu seçiyoruz. Burada aşağıda seçenekler var. Benim kameram bu ayarlı olduğu için 720'ye 25 olduğu için onu seçtim ve çalıştı. Yoksa ekranınızda ya bozuk bir görüntü ya da şey olacak. Görüntü hiç olmayacak. No sinyal yazacak. Buradan kameramızı seçebiliriz. CVS dediğimizde normal kameradır. AHD değilse CVSB'yi seçiyoruz. Bu şekilde bağlantıyı yapınca bu ayarı yapmamız gerekiyor. Şu an tekrar normal ekrana geldik. Diğer de tuş ışıkları mesela açıldığı zaman bu şekilde olur. Görüyorsunuz, tuş ışıkları dönüyor ve ekran kararıyor. Kapatıyorum tekrar. Ekran aydınlanıyor bu şekilde. Diyelim ki aracımız CAN baslı. CAN bas ayarı yapmamız gerekiyor. Bu ayarı en başta söylediğim gibi cihazımızın internete bağlı olması gerekiyor. Yani bu network üzerinden güncelliyor. Gene araba ayarları. En aşağıya iniyoruz. Genişletilmiş ayarlar. Ben gene uzun olan şifreyi tercih ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde girdikten sonra şurada bir dakika, nerede orası? Model Choose diye burada yazıyor. İçine giriyoruz. Böyle bir ekran açılıyor karşımıza. Ve buradan internete bağlı şekilde ayar yapıyoruz. Diğer videolarımda da internetli CAN bas ayarı diye var. Detaylı olarak bakabilirsiniz. O konuya çok şimdi girmiyorum. Şu an internete bağlı olmadığı için beklemeye alıyor. Seçiyoruz ve alttan OK deyip her çıkanı APK'ya OK diyerek devam ediyoruz. Ama internet olmadığı için bu şekilde dönüyor. Sizi boşuna bekletebilir. Bu cihaz internete bağlı olması gerekiyor. Bu cihazın da geri dönelim. Şeyi gösterelim. Sistem bilgilerini. Hani sizin aldığınızda bu aynı mı diye. Evet, sistem bilgisi bu şekilde bu cihazın. Bu şekilde. Aynı cihazsa aynı ayarlar geçerlidir. Gene ayarlar menüsüne girelim. Gene fabrika ayarlarına girelim. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada çeşitli ayarlar var. Ama hepsini bilmediğimiz şeyleri açıp kapamayalım. Açıp kapatırsak bazı şeylerde sıkıntı olabilir. Burada ayarlarımız var. Mesela burada panel düğmesi diyor. Bu şekilde bu yan tuşları vesaire ayarlıyoruz. Ama hani bozulduysa değiştirin ayarları. Yoksa değiştirmeyin. Eğer değiştirirseniz cihazda yani tuhaflıklar olabilir. Bir sürü ayar var bunun içinde. Bu şekilde. Aşağıya logo ayarlarıyla ilgili, hani logonun dosyasını zaten yükleyeceğim söylemiştim. APK aşağıda olacak. Mesela buradan tema seçebiliyoruz bu cihazdan. Ama bu cihazda şey olduğu için, gene internetli olduğu için internete bağlamadan temalar çıkmayacaktır. 3 tane ücretsiz tema, diğerleri ücretli. Şu an mesela bağlı değil diyor. Şu şekilde bunlar, tabii şu ikisi gelmiyor normalde. İnternete bağladığınız zaman iniyor. Gene bu cihazda şöyle bir güncelleme oluyor. Bir hata varsa temaya giriyorsunuz. Temayı güncelle diyorsunuz. Yeniden kuruyorsunuz. İzin veriyorsunuz her şeye. Cihazda bir hata varsa ya da yazılım güncellemesi varsa onu size verip güncellemenizi sağlıyor. Buradan siz hangisini seçerseniz o oluyor. Ama orijinaline bu geliyor. Bunlar kapalı oluyor. İnternete bağlayınca aktif oluyor. Onu da o şekilde yapmanız gerekiyor. İçinde ücretli temalar da var. Bir de diyelim ki bu cihazı fabrika ayarına döndünüz vesaire. Cihazımızdaki bilgiler silindi. Bunda nasıl yapıyoruz? Diyelim işte Z-Link'imiz ya da T-Link'imiz, işte CarPlay'imiz silindi. Bunu da aşağıya ekleyeceğim. Gene bir bonuslu video olsun bu. Aşağıya ekleyeceğim. Dosyaları yükleyeceksiniz boş bir USB'ye. Cihaza taktığınız zaman otomatik başlayacak ve bitmesini bekleyeceksiniz. Bittikten sonra da cihazımız ilk gün sıfır aldığımız hale dönecek ve ayarlara dönecek. Ve her şey, yapılmış olan tüm hatalar düzelmiş olacak. O link de aşağıda olacak. Onu da o şekilde yaparsanız o işte çözülür arkadaşlar. Kolay gelsin. Yeni cihazımız T3 ile hayırlı olsun.